Evet, bu sabah kameralarla problem yaşıyorum. Az önce otelin çıkışında ufak bir giriş çektim ama kamera kapandı kendiliğinden, her niyeyse. Ne oldu anlamadım. Neyse, eğer o açılışı beceremediysem şimdi yeniden herkese günaydın. Birazdan Transfagaraşan'ın eteklerinde bir yerde konaklayan Triumph grubundan, Motobahriye grubundan arkadaşlarımla buluşacağım. 9'da buluşmamız gerekiyordu ama ben biraz geç kaldım. Bugün rotamız Bicaz Kanyonu. Geçen sene uğramamıştım. Braşov'un da yukarısında bayağı bir 250 kilometre kadar falan daha kuzeye doğru yol alacağız. Bicaz Kanyonu isminde bir bölge var. Bir Bicaz şehri var. Onun da böyle manzaralı dağların içinden geçen bir kanyonu varmış. Ben erkenci adamdım. Böyle yapmazdım. Fazla da erken hazırlandım ama yani 45 dakika normalde orası. Buluşacağımız yer. 8'de aşağı inerim dedim. 8'de de indim ama ne olduysa yarım saat 40 dakika şu çantayla cebelleştim. Şu an rahat. Yani dün iyi ayarlayamamışım. Bunu ilk kez kullanıyorum. Sosis çanta dikine. Fren yaptıkça sırtıma doğru geliyordu. Çok rahatsız etti beni yol boyu. Bugün de yağmur bekleniyor. İçinden hızlı şekilde yağmurluğumu alacak şekilde falan bir ayar yapmak zorundaydım. Döner mi? Döner. Ya bu iyi trafiğin şöyle bir şey oluyor, etkisi oluyor. Yani yaptığın en ufak yanlış hareket bile o kadar sırıtıyor ki utanıyorsun kendinden. İster istemez kaçınmaya çalışıyorsun. Yani şurada sürekli yaşasan ne araya dereye girebilirsin ne bir şey yapabilirsin. Yani genel resim küçük resmi etkiliyor. O yüzden eğer topluluk genel olarak kurallara bağlıysa siz de mecburen asıl olması gereken şekilde en ufak kurala dahi uymaya çalışıyorsunuz. Evet, buradan ana yola bağlanıp bir süre gideceğiz. Ben burada biraz topukluyum dostlar. İleride bir yerlerde yine görüşürüz. Bakalım. Umarım yağmura yakalanmayız ya. Hiç sevmiyorum. Evet dostlar, arkadaşlarla buluştuk. Şimdi beraber Bicaz Kanyonu'na doğru sürüyoruz. Intercom falan ayarları yapmakta biraz zorlandık. Şimdilik biraz böyle manuel idare edeceğiz. Önde Sinan var, arkada Onur, Motobahriyeli grubundan. En önde de tırın arkasında Ali Koca var. 3 tane Triumph Tiger 900. Ama boyut olarak maşallah GS'lere rakipler. Çantalar falan. Onlar 2-3 gündür buralardaydı. Ali Koca bizi beklemiş. Bakalım grup sürüş temposunu nasıl yapacağız. Şöyle biraz yol alalım, sonra tekrar görüşürüz dostlar. Gelenlerin üstünde yağmurluk vardı, gördünüz mü? Sıkıntı. Yani bu zamana kadar çıkarmış olmaları lazımdı. Ya üşüyorlar.
Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Üçüncü günün sabahından merhaba herkese. Dün çok fazla çekim yapamadım. Korkunç yağmura yakalandık. Mikrofonu vesaire falan her şeyi çantaya attım. Şimdi bugün de yotamızda yağmur var ama en azından sabah bir başlangıç çekeyim dedim. Braşov'un biraz altında Bran Kalesi'ne yakın böyle tatlı şirin bir yer bulduk. Dün gece burada konakladık. Şimdi Bran'a doğru süreceğiz bugün rotada. Ondan sonra Transalpina'nın alt tarafına geçeceğiz. Gücümüz kalırsa Transalpina'yı bir tur geçeceğiz bakalım. Biraz bölünüyoruz burada, daha yavaş gitmeyi tercih edenler var. Şimdilik başlangıcı biraz çekelim. Oh, temiz hava. Offroad yapmadık da demeyiz. Şurada bir iki video çekelim isterseniz. Abi fark etmez. Videoda onu müzikle falan uzatıyorsun ya. Öyle abi bu işler. Sosyal medyanın gerçek yüzü. Evet dostlar. Arkadaşlar yakıt aldılar. Şimdi devam ediyoruz Bran Kalesi'ne doğru. Ben dünü çok kısa bir özet geçeyim size. Çünkü böyle kalabalık sürüşte kopup anlatmak çok kolay olmayacak. Dün ben Sibiu'dan çıktıktan sonra biliyorsunuz yolda hızlıca arkadaşlarla buluştum. Transfagaraşa'nın giriş tarafında. Sonra onlarla beraber yukarıya Bicaz Kanyonu'na doğru sürdük. Yani yolda yağmur bekleniyordu ama bir yerde artık hani kara bulutlar korkunç bir şekilde kara bulutlara doğru gitmeye başladık. Sağ olsun arkadaşlardan biri öngörülü davrandı. Yani böyle bile bile lades olmaz, yağmurlukları giyelim dediler. Ben de nefret ediyorum yağmurluk giy çıkar, yani yağmurluk falan aldım ama çantanın altında bir yerlerde bul çıkar koy et oldukça zor oluyor. Neyse çektik bir yere yağmurlukları. Botların da ufak bir bot yağmurluğu gibi bir şey vardı bende. Hani onu giyeyim mi giymeyeyim mi derken ya genelde biliyorsunuz bazen yağmur atıştırınca motorla içinden o tünel etkisiyle balon etkisiyle motorun oluşturduğu hava balonu basıp gidiyorsunuz. Öyle olur dedim. Neyse ben biraz geç kaldım. Arkadaşlar önden çıktılar. Ben yağmurluğu çektim. Yola düştüm. Üzerime bir şey düştü. Ama hani yağmur muydu? Neydi? Gerçekten anlamadım. Yani dolu gibi, fırtına, rüzgar, sprey gibi üstüme girdi. Yani üstüme bir şey attılar yani böyle. Ve bunların hepsi toplasanız 5 dakika içerisinde oldu. Yani önümü göremedim ya. 2 metre önümü göremedim. Acaba dedim düşeceğim zaten de yani kesin. Çünkü yolda su birikintisi falan oldu gibi görüyorum ama halbuki yere çarpan sular muhtemelen yukarı doğru spreyliyor ve birikinti gibi gösteriyor. Ulan dedim acaba motoru atsam mı şurada kenara bir yere, hani başıma bir şey gelmeden ufak bir şekilde. Kaskı açamıyorum, hiçbir şey görmüyorum. Bir ağacın altına sığındım. Biraz daha sonra hafif sakinleyince arkada devam ettim. Onlar da bir benzinliğe girmişler ama tam olarak bölgesel bir şeyin içine girmişim ben o anda. Onlar benim kadar etkilenmemişler. Yani 5 dakika içerisinde sırılsıklam oldum. Yani evet yağmurluğu çekmiştim ama bir şekilde belimin altından, ayaklardan, zaten botların içi falan bütün keyfim kaçtı. Sonrasında da yağmurlukla devam ettik ama bu sefer de çok az yağdı. Yağmadı hatta. Sırılsıklam oldum bu sefer, içeriden terledim. Dolayısıyla dün biraz o açıdan keyifsiz oldu. Bir de önceki günde 900 küsür kilometrenin yorgunluğu sanırım yeni çıktı. Dün bayağı kanyona vardığım zaman enerjim tükenmişti. Ama çok da güzel bir yer aslında. Vakit ayırıp görmeye değer bir yermiş. Aralardan birkaç kesit aldım. Dönüşte de enteresan oldu. Benim yağmur fobim oluştu tabii an itibariyle, bir daha öyle bir şeyin içine gireceğim diye. Bu Bran'a yakın bir yerde yer tuttuk, ayarladık. Oraya varmamız gerekiyordu ve yine yağmur gösteriyordu yol üzerinde. Arkadaşlar yağmurlukları çıkarmadılar. Ben çok daralıyorum yağmurluğun içerisinde. Zaten kalın bir adam olduğum için iyice Michelin karakteri gibi oluyorum. Hareket edemiyorum. Boğuluyorum.
Velhasıl onlar yağmurluklarla kaldılar. Ben yağmurluğu falan çıkarmıştım. Baktım hava radarı uygulaması var. Oradan hani bulut tam üzerimize geliyor ve bir saatlik bir açık zaman dilimi görünüyor. Zaten gelirken de buraya videoları koyarım. Ben gelirken sağ taraftan üzerimize doğru hafif şimşek ve kara bulutlar geliyordu. Ben topuklayarak 150-160 Allah ne verdiyse önden kaçıp akşam bu konakladığımız yere vardım. Biraz yorucu oldu ama güzel oldu. Şimdi ben geçen sene görmüştüm. Gruptan arkadaşlar Bran Kalesi, Drakula'nın meşhur kalesini görmemişlerdi. Orayı bir gireceğiz. Ben de içini gezmedim. Büyük ihtimalle içine de gireriz bu sefer. Geçen sene sadece bir fotoğrafını çekmiştim. Burası aslında Kazıklı Voyvoda denen şerefsiz arkadaşın, Osmanlı'ya kök söktüren şerefsiz arkadaşın kalelerinden, yazlık şatolarından bir tanesi. Bunu biraz turizm haline getirmişler. Drakula falan demişler. Bir yazar bu adamdan esinlenip böyle bir Drakula diye bir efsane uydurmuş. Vampir vesaire neyse. Aslında burada bahsi geçen kişi Kazıklı Voyvoda ve onun yerleri. Burası da bildiğim kadarıyla geçen sene araştırmıştım. Esas evi değil ama yazlık olarak kullandığı şatolardan bir tanesi. İçini dizayn etmişler falan. Her taraf Drakula şeyiyle. Bu arkadaş biliyorsunuz vahşi bir arkadaş. Adından da mütevellit. İnsanları kaza oturtarak falan can çekiştirerek öldürüyormuş. Şimdi orayı bir gezip sonra hızlıca Transalpina'nın alt taraflarına gitmeye çalışacağız. Hızlıca dediğime bakmayın. En az 3-4 saat yol var oradan. Artık geze geze gideceğiz. Eğer gücümüz yeterse, gruptaki herkesin temposu da denk gelirse belki ayrılırız, onu da bilmiyorum. Transalpina'yı bir tur, en azından bir kısmını yapabiliriz. Tam turistik yer ya burası. Şöyle çekimimizi yapalım. Tabi buradan yukarı doğru yürüyerek çıkacağız o zaman. Motoru buraya bırakacağız. Evet dostlar, selamlar. Drakula'nın kalesi, Bran Kalesi'nden çıktıktan sonra mikrofonu bağlayamamışım. Bir süre yol geldik. Çok fazla yol çalışması var buralarda. Böyle fırsattan istifade bir durduğum yerde mikrofonu bağlayayım dedim. Şimdi arkadaşlar geçtiler. Onlara yetişelim bakalım. Yollar çok güzel, ormanlık. İçinde kıvrılıyor ama böyle sürekli tek şerit kapatarak gidiyorlar gördüğüm kadarıyla. O da biraz zorluyor. Yani bazı yerlerin asfaltları tamamen yeni, bazı yerlerde böyle. Temiz hava, oksijen. Harika ya, yani bir yere varmaktan ziyade aslında şöyle sürmek bile başlı başına bir keyif. Yani her seferinde böyle durmak da bu sıcakta keyifsiz oluyor. Beyler ne haber? Bassak mı ya acaba? Tamamı böyle olamaz yolun herhalde. Bu bölümdür diye tahmin ediyorum. Dönmüyor musunuz şurada? Durmuyor musunuz? Bak adam da bir şeyler satıyor. Devam mı? Burada da durulabilir aslında da. Ne bileyim yani. Tamam, ileride bank var abi. 10 numara bir yer buldum.
Yanlış görmediysem. Oo, masaya bak. Yok artık. Motoru da en uca kadar götürüyorum artık, devirirsek de Allah kerim. Abi ben bu riske girmeyeceğim. Şimdi abi oraya koyacaksın. Onur diyecek ki az daha ileri alalım. Onu yapalım, bunu yapalım. Evet dostlar, herkese selam yeniden. Bir yandan sürerken, bir yandan ufak tefek bir şeyler çekerken arkadaşlarla, bir yandan da hani YouTube'a da doğru bir timeline'la, akışla bilgi verebilmek için, video koyabilmek için bir güncelleme yapmak istedim. Şimdi bu Drakon'un kalesinden çıktıktan sonra araya belki görüntüleri koymuşumdur. Bol yol çalışması vardı. O araları hızlıca geçmeye çalıştık ama çok fazla yol çalışması var ne yazık ki. Bran Kalesi'nden çıktıktan sonra ortalama hızımız maalesef 50 kilometreler falan civarında oldu. Şu anda Transalpina'nın kuzey tarafından çıkışta hemen başlangıcında Ranca isminde bir kayak merkezi tarzında bir yere gidiyoruz. Orada bir otel ayarladık. Hatta geçen sene benim böyle fotoğraflar çektiğim, manzarasını beğendiğim bir zirve noktası var. 2166 metre. Oradan görünen ufak bir kasaba Ranca. Oraya da bir 10 dakika mesafede bir yerleşke. Şimdi hatta otele varmadan arkadaşlar yoruldular ama onları ikna ettim. Önce bir yukarı zirveye tırmanırız. Çünkü bu taraftan o zirve çok yakın. Yani Transalpina'nın başlangıcı, sonrasında bayağı devam ediyor tabii ki Transalpina ama oraya bir tırmanıp inip ondan sonra otele geçeceğiz. Bugün aslında hedef Transalpina'yı baştan sona geçip yukarıda Sebeş'te kalmakta ama bu yol çalışmaları ve yavaş giden akış bizi zorladı. Ama güzel, şöyle gün batımında güneş aşağıdayken oraları bir hairpinlerden birkaç tanesini tırmanacağız. Hatta arkadaşlara da söylüyorum ama yanıma yancı bulamadım. Şöyle otelde akşam bir şeyler yiyip içtikten sonra, zaten dediğim gibi 5-10 dakika mesafede çok yakın o bahsettiğim zirve ve bayağı bir şu saç tokası şeklinde zikzaklarla çıkılıyor. Şöyle akşam da oraya bir çıkıp inmek keyifli olurdu diye düşünüyorum. Bakalım, şimdilik durumlar böyle. Ben arkadaşlara şu kameraları falan ayarlarken beni beklemesinler sıcakta diye önden gönderdim. Şimdi onlara yetişeceğim. Sonrasında zirveye yaklaştığımız zaman ilk önce Novaci diye bir kent var. Sonra Ranca. Kamerayı tekrar açarım. Ve o zaman görüşürüz. Buraya gelirken kaleyi geçtikten sonra yolda bayağı kötü bir kazaya denk geldik. Kalede de karşılaştığımız bir çift yabancı, tam olarak hangi ülkedenler bilmiyorum. Onlar bizim önümüzden çıktılar. Aynı yola gidiyormuşuz. Eski bir BMW K1200 olması lazım. Çok büyük, devasa bir motor. Ya karı koca çift. Tam kazanın sonrasına denk gelmişiz. Karşıdan gelen bir tane araca tam sürücü hizasından kafadan dalmış. Fotoğraf var aslında, arabanın fotoğrafı görünmüyor ama arabanın tekerlek falan gitmiş, dağılmış araba. Motor da uçup yandaki kanala yuvarlanmış. İkisi de yerdeydi, yani daha doğrusu ayaktalardı ama ambulans falan gelmek üzereydi. O ambulans gelene kadar bekledik biz de. Ambulans gelene kadar bekledik, daha sonra yola devam ettik mecbur. Onun da işte şeyi oldu böyle. Aslında genel olarak çok, trafikleri çok iyi. Ama insan en nihayetinde %1, binde bir de olsa denk geldi mi gelir. Evet, Novaci'ye doğru tırmanmaya başladık.
Kulaklarım şey olmaya başladı yavaş yavaş. Virajlar başlıyor tam anlamıyla. Yerde start finish şeyi vardı, gördünüz mü? Muhtemelen drift yarışları falan yapıyorlar. Yukarıda da var bir tane. Aa bak. Prototip araba. Bak buralarda o şeylerden falan satıyorlardır. Dönüşte bakalım. O yuvarlak döndürmeli bir şeyler var ya. Yukarıda zirvede de vardı. Ha bayağı zirveye yani yakın bir yere şey yapıyoruz ya, konaklıyoruz. Ben de ilk defa olacağım. Sabah kalkıp böyle bir 5 dakikaya 10 dakikaya yukarıdasın. Devam. Daha kalacağımız yere gelmedik. Abi harika bir yer ya. Gerçekten. Bence Transfagaraşan'dan daha güzel abi burası. Biz işte orada kalacağız. Bir de oranın tepesine de tırmanacağız. Daha 7,5-8 kilometre tırmanacağız daha. Ya bak nereye gideceğiz Onur biliyor musun? Solda yukarıyı görüyor musun? Zirve. Sivri. Oraya gidiyoruz abi, evet. Zaten altında yolu görüyor musun, hairpinleri? Alacağımız yerde bunlardan birer tanesi herhalde. Hangisi? Otele baktınız mı? Otele bakmadan bir zirveye çıkıp gelelim abi. Zaten sağa sola bakmakta arası bir yol gidemedik. Çok güzel lan. Evet, çok güzel. Mikrofonumuz. Siz rahat rahat geziyorsunuz. Ben bir yandan motor sesini kaydediyorum. 2 tane kamera kaydediyorum. Evet abi. Ali Koca geliyor mu? GPS yok. Dümdüz gidiyorsun. 5 kilometre gidiyorsun. Başka yol yok zaten. Bak karşıda işte.
Hakikaten ya, niye açmadık abi? Neyse şimdi. Benim bokluğu. LG'yi açmak için LG kısıtmayı menüye girip bir şeyler yapmam lazım. Onu yapmayacağım için şu anda vazgeçtim bak. Sen bir tuşa bastın. Abi şuraya bakar mısın? Sanki başka bir yere geldik ya. Eğer burayı beğenirsek yarın da Transalpina'yı gidip işte Turdo'ya gidip geri geleceksek çantaları falan bırakırız. Öyle bir şey de olabilir. Aynı yerde bir daha da konaklayabiliriz. Of. Çıkışa bak ya. Abi şuna bakar mısın ya? Ben bu taraftan çıkmamıştım hiç. Oradan inmiştim. Buradan manzara harikaymış. Hava 13 derece. Ben hiçbir şey giymedim vallahi. Şuraya bak ya. Şuraya bak. Ya işte zirvelerden bir tanesi burası. İşte abi burası da diğer tarafı. Artık inip çıkıyor bu. Bayağı daha böyle gidiyor. Ulan oraya döner yukarıda durur. Otele çok yakın olması çok iyi oldu bunun. Biraz antrenman yapmak lazım bunlarda ya. Bir de yokuş aşağı. Abi şeride saygı. Benim bu oldu ya. Ne oldu, kaydı mı? Tabii öğrendim. Of ya abi, şaka gibi. Abi bak, ben bunları YouTube'da falan yayınlayacağım, sonra linç yersen laf etme. Şimdi şunu... Abi Transfagar açan bok yemiş ya. Burası yani açık ara önde yani. Orası sadece manzara. Şey olarak. At binenin kılıç kuşanan. Haluk Hoca, gelmiyor musun? Onur sağa yatırırken kamera yere değmesin, dikkat et.
Rüzgar nasıl tepeye çıkınca? Ya Sinan Reis gitti ama benim ona yetişmem lazım. Şurada solda bir yerde şey var. Kulübe var. Ya kulübeye çıkalım diye demiyorum da en güzel manzara oradaydı. Yok, biz bayağı gelmişiz. Burası değil. Abi burada dur abi. Burada bir yerde dur. Heh. Dur. Yerden kalkır mı? Ya soğuk. Benim lastik basıncı bayağı az gösteriyor havadan dolayı. Sabah bir bakmam lazım. Abi hem yükseklikten dolayı hem de soğukta büzüşüyor ya.